yeryüzünde bilinen ilk halı Türkler tarafından imal edilmiş olan pazırık halısıdır. Keçe çizmeler giyiyorlardı. Keçeden börkleri vardı. Keçeden sırtlıkları vardı. Keçeden çadırlarda yaşıyorlardı. Keçe öyle muhteşem bir üründü ki o kalınlığıyla insanı sarıp sarmalıyor, sıcak tutuyordu. İçeriye ne soğuğu ne de ıslaklığı almıyordu. Hikaye koyunun yünüyle başlıyor. Koyunun yününü kırkıyorlar. Kırktıktan sonra direkt bu dükkana getiriyorlar. Keçeci Recep amca ve onun gibi bu mesleğe gönül vermiş olanlar bu kırkılmış olan koyun yünlerini alıyor, dükkanlarındaki taraklarla tek tek tarıyorlar. Yayma işlemi bittikten sonra hasırın içerisine itinayla sarıyorlar. Sardıktan sonra dağılmasın diye bağlıyorlar. Asıl zor iş bundan sonra başlıyor. Sonra hasır açılıyor, şekil verilmiş, sıkıştırılmış keçe ortaya çıkıyor. Ama şimdi bu işin sanatla bezenmesine geliyor sıra. Süsleniyor. Süslendikten sonra işin püf noktasına geliyor sıra. Geleneksel sanatlarımızdan biri olan keçe imalatı, Orta Asya'dan Anadolu'ya hiç bozulmadan ve kendinden ödün vermeden hala bu topraklarda yaşamaya devam ediyor. Ve Balıkesir tarihte olduğu gibi bugün de keçe imalatının aslında Türkiye'deki önemli merkezlerinden bir tanesi. Ve keçe ile alakalı nice muhteşem ürünü o eski havasıyla bulmanın, görmenin yerlerinden biri yine Balıkesir. O kadar eskiye gidiyor ki bizim keçe tarihimiz. Mesela yeryüzünde bilinen ilk halı Türkler tarafından imal edilmiş olan pazırık halısıdır. Pazırık kurganlarından çıkmıştır. Göktürklerin ve Uygurların yaşamış olduğu o buzullar bölgesinde yapılmış olan kazılarda eski Türk hakanlarına ait yeraltı kurganları dediğimiz mezarlarda o dondurucu soğuklarda hiç bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. İçerideki mezar sahibi, onun mumyalanmış naaşı, deri kıyafetleri, o muhteşem çift düğümlü Türk halıları ve tabii ki keçe örnekleri. Keçe çizmeler giyiyorlardı. Keçeden börkleri vardı. Keçeden sırtlıkları vardı. Keçeden çadırlarda yaşıyorlardı. Keçe öyle muhteşem bir üründü ki o kalınlığıyla insanı sarıp sarmalıyor, sıcak tutuyordu. İçeriye ne soğuğu ne de ıslaklığı almıyordu. Ve yüzyıllar boyunca insanlarımız yere halı sererken çadırlarını keçeyle kaplıyorlardı. Bu sanatın aslında kendisi ne kadar güzelse de yapılışı da o kadar zordu. Keçe muhteşem bir sanat. Bakıldığı zaman insana göz zevki veren, kullanıldığı zaman insanları mutlu eden, elektriğini, stresini alan muhteşem bir malzeme. Ama üretilmesi de bir o kadar zor. Yolunuz Balıkesir'e düşerse keçeci Recep amcayı muhakkak bulun. Atölyesine gelin. Onun güler yüzüyle muhabbetine iştirak edin. Ve keçeyi o ilerlemiş yaşına rağmen nasıl zahmetle ama neşeyle yapmaya çalıştığını sizler sevdiklerinizle beraber gözleyin. Öyle zor bir sanat ki. Bakın, macera, hikaye koyunun yünüyle başlıyor. Koyunun yününü kırkıyorlar. Kırktıktan sonra direkt bu dükkana getiriyorlar. Keçeci Recep amca ve onun gibi bu mesleğe gönül vermiş olanlar bu kırkılmış olan koyun yünlerini alıyor, dükkanlarındaki taraklarla tek tek tarıyorlar. Eskiden manuel el taraklarıyla tararken şimdi biraz daha sanayileşmiş taraklardan elden geçiriyorlar. Ve işte arkamda gördüğünüz hale geliyor bu yünler. Ve sonra keçe ustalarımız ellerine aldıkları saçkı denilen o süpürgeye, tarağa benzeyen aletlerle o yünü, keçeyi, yani keçe olacak koyun yünlerini, taranmış yünleri tifte tifte nasıl bir şekil vereceklerse hasırın içine
yayıyorlar. Yayma işlemi bittikten sonra hasırın içerisine itinayla sarıyorlar. Sardıktan sonra dağılmasın diye bağlıyorlar. Asıl zor iş bundan sonra başlıyor. Eskiden çok daha zormuş keçe ustalarımızın işi. Çünkü bu sanata terleri, beden güçleri karışmak zorundaymış. Sardıkları keçeleri, keçe olacak yünleri sarmış oldukları hasırları rulo yaptıktan sonra kimileri bedenleriyle, kimileri ayaklarıyla, kimileri de sıvamış oldukları kollarının tersleriyle saatlerce dövüyor, yoğuruyor ve sıkıştırıyorlar. Bitti mi? Hayır. Sonra hasır açılıyor, şekil verilmiş, sıkıştırılmış keçe ortaya çıkıyor. Ama şimdi bu işin sanatla bezenmesine geliyor sıra. Bu kez renklendirilmiş keçe parçalarıyla o düz keçeye belli bir dizayn veriliyor. Süsleniyor. Süslendikten sonra işin püf noktasına geliyor sıra. Sabunlu su. Çok önemli. O likit onu tam bir keçe haline getirecek ve birbirine kaynaşmasını sağlayacak. Sabunlu suyla yıkıyorlar. Süpürgeyle serpme işlemiyle yapıyorlar bunu. Sonra yeniden hasıra sarıyorlar. Ve sonra yeniden sıkıştırma ameliyesi. Günümüzde artık keçe ustalarımız teknoloji kullanıyor. Bunları özel sıkma makineleriyle yapıyorlar. Ama eğer ince keçe imal edilecekse yine kollar, yine dirsekler, yine bedenler ve ayaklar devreye giriyor. Velhasıl keçe Selçuklu ve Osmanlı'da toplumun her tabakasında, her meslekte, her meşrepte, her konutta, her ortamda alabildiğine sevilerek kullanılmış, yaşatılmış ve hala Balıkesir'de yaşatılmaya devam ediyor.